Kuantum dünyasında bir parçacık aynı anda iki yerde olabiliyor ve ölçüm yapınca gerçekliği aniden beliriyor. Peki ya bunun sebebi evrenin bulanık olması değil de adeta düşük kare hızında bir kamerayla izlememiz gibi ise? Evrenin gizli bir çözünürlük sınırı olabileceği fikrine hazır mısınız? Kuantum gariplikleri dediğimiz olgu, elektronların aynı anda iki yerde bulunabilmesi veya Schrödinger'in düşünce deneyindeki gibi kedinin hem ölü hem diri olması gibi günlük hayat sezgilerimize terstir. Buna karşın klasik fizik dünyasında, yani bizim ölçeğimizde nesneler belirli konumlarda durur ve kestirilebilir şekilde davranır. Neden mikro dünya belirsiz ve olasılıklarla doluyken makro dünya pürüzsüz ve deterministiktir? Bu modern fiziğin en büyük soru işaretlerinden biri. 20. yüzyıl fiziği kuantum mekaniği ve görelilik teorisini geliştirdi. Ancak bu iki büyük kuram henüz tam olarak birleşmedi. Kuantum belirsizliği çoğu fizikçiye göre doğanın temel özelliğidir. Yani evrenin en temel düzeyde rastgele olduğuna dair yaygın bir kanı var. Daha önceki videomuzda belirttiğimiz ölçek zaman kuramı ise bambaşka bir yaklaşım sunuyor. Evrende ölçek adında ek bir boyut ve belirli bir örnekleme ritmi, sanki evreni tarayan bir kamera hızı olduğunu öne sürüyor. Bu sayede kuantumun garipliklerini klasik dünyanın pürüzsüzlüğüyle aynı çatı altında açıklamaya çalışıyor. Ölçek zaman kuramına göre evrenin maksimum bir örnekleme hızı vardır. Tıpkı saniyede belirli kare yakalayabilen kamera gibi. Şimdiki ölçek halkası bu hız sınırını belirler. Makroskopik cisimler ve yavaş olaylar bu kozmik kameraya göre çok yavaş kaldığından aşırı örneklenir. Yani evren büyük ölçekli olayları defalarca okur ve bu yüzden masa üzerindeki bir fincan gibi makro nesneler çok stabil ve keskin görünür. Bir kahve fincanı kendi kendine bulanıklaşıp kuantum dalgalanma yapmaz. Öte yandan elektron gibi küçük ve çok hızlı sistemlere geçtiğimizde onların değişim hızı evrenin bu örnekleme hızına yaklaşır veya aşmaya çalışır. Evrenin kamerası bu hızlı olayları yakalamakta zorlanır. Sonuç olarak mikro dünyada okuduğumuz gerçeklik bilgisi bulanıklaşır. Parçacıklar için olasılık bulutları ve belirsizlikler görmeye başlarız. Bu teori diyor ki kuantum rastgeleliği doğanın özünde büyülü bir belirsizlik oluşundan değil, bizim evreni yeterince sık aralıklarla ölçemememizden ileri gelir. Mikro dünyada yetersiz örnekleme yapılır. Hızlı hareket eden bir elektronun kesik kesik görüntüsü ortaya çıkar ve tıpkı klasik kameraların hızlı bir cismi çekerken ki cismin belirsiz bulutlu bir şekle dönüşmesi gibi ifade edilir. Hayal edin, elinizde saniyede sadece 10 kare çekebilen bir kamera var ve bunu kullanarak süper hızlı uçan bir sineği kaydediyorsunuz. Kaydı izlediğinizde sineğin kanatları bulanık ve yer yer iki yerde birden görünebilir. İşte ölçek zaman kuramı der ki elektronların bir anda her yerdeymiş gibi görünmesi de aynı bunun gibi bir ölçüm yetersizliği olabilir. Bu benzetme sadece çözünürlük fikrini anlatıyor. Birebir fiziksel eşleme değil. Hipoteze göre ölçek zaman kuramı Heisenberg'in belirsizlik ilkesine de yeni bir yorum getiriyor. Belirsizlik evrenin altyapısının bir çözünürlük limitidir. Klasik yorumda belirsizlik ilkesi konum ve hızı aynı anda kesin bilememe ilkemizdir. Doğanın temel bir sınırı olarak kabul edilir. Ancak burada bu sınır doğanın gizemli bir sırrı değil, evrenin pikselleşme boyutudur diyebiliriz. Yani ölçüm yaparken karşılaştığınız belirsizlik doğanın bulanık olmasından değil, adeta evrenin piksel boyutundan kaynaklanan teknik bir kısıttır. Klasik olarak bir elektron noktasal bir parçacık gibi düşünülür. Bölünemez bir zerredir. Ölçek zaman kuramı ise parçacıkları tek bir noktadan ziyade şimdiki ölçek halkası sonrasında dizilmiş ayrık dört boyutlu dilimlerin demetleri olarak tasvir ediyor. Bir parçacık evrensel ölçek dalga yapısının belirli aralıklarla okunmuş bir titreşim paketi aslında. Her parçacık şimdiki ölçek halkasından itibaren belirli aralıklarla sıralanan birkaç komşu ölçek dilimini içerir. Bunu elektronun tek bir ölçek yerine birkaç komşu ölçek boyunca var olması gibi düşünebiliriz. Bu çok ölçekli yapı parçacıklara ölçek kilidi denilen bir özellik kazandırır. Parçacık kendi ölçeğine kilitlenerek varlığını korur. Teoride her parçacığın bir yuva ölçeği vardır. Parçacık adeta oraya demir atmıştır. Sistem çevresiyle dengeye gelse bile parçacık bu kilit sayesinde tamamen eriyip gitmez. Bu mekanizma parçacıkların kararlılığını açıklar. Örneğin bir proton neden kendiliğinden yok olmuyor ya da elektronlar neden kütlelerini koruyor? Çünkü içsel bir gerilim ve kilitlenme ile kendilerini var eden ölçeğe yapışık kalıyorlar. Dahası foton gibi kütlesiz parçacıklar bu kilide sahip değildir. Bu yüzden ortamla tam eşitlenip her yöne yayılabilirler. Onları tutan bir iç ölçek gerginliği olmadığından ışık hızında özgürce hareket ederler. Kütleli parçacıklar ise içsel enflasyon denilen bir gerilim taşıdığından atalete yani harekete karşı direnç gösterirler. Gelelim parçacıklar arası etkileşim meselesine. Ölçek zaman kuramı diyor ki iki parçacığın birbirini hissedebilmesi onların örnekleme titreşimlerinin eş zamanlı olmasına bağlıdır. İki dansçıyı düşünün.
Aynı ritimde dans ediyorlarsa uyum içinde hareket ederler. Fakat biri vals yaparken diğeri rap müziğine ayak uydurmaya çalışırsa ortaya uyumsuzluk çıkar. Benzer şekilde evrenin temel örnekleme ritminde iki farklı parçacığın ölçek adımları uyumlu periyotlara sahipse güçlü etkileşime girebilirler. Eğer temel titreşimler uyumsuzsa, rezonans içinde değillerse o parçacıklar arasında etkileşim kanalları büyük ölçüde kapanır. Örneğin nötrino parçacıkları maddeyle çok nadir etkileşir. Trilyonlarcası dünyanın içinden geçip gider. Kuram'a göre nötrinoların temel ölçek titreşimleri atomik maddeninkilerle uyumsuz frekanstadır. Bu yüzden diğer parçacıklar onları neredeyse duymaz ve hissetmez. Buna karşılık protonlar ve elektronlar gibi bazı parçacık çiftleri aynı şarkıyı söylemek misali uyumlu ritimdedir. Örneğin elektromanyetik etkileşimde birbirlerini güçlüce görürler ve çekebilirler. Teorinin dilinde örnekleme kafesleri örtüşen parçacıklar arasında etkileşim kanalları açılırken, örtüşmeyen örneklemeye sahip parçacıkların etkileşimi üstel biçimde bastırılır. Bu bakış parçacık fiziğindeki hangi etkileşimlerin mümkün olup hangilerinin nadir olduğunu açıklayan doğal bir seçicilik kuralı sunuyor. Elbette bu alışılmadık teori henüz çoğu bilim insanını ikna etmiş değil. Ana akım görüşe göre kuantum rastgeleliği gerçekten de doğanın temel özelliği olabilir ve evrenin kare hızı gibi bir sınırına dair henüz bir deneysel kanıt yok. Ölçek zaman kuramının öngörüleri de henüz tam netleşmiş değil. Elektron kütlesi, yerçekimi sabiti gibi sabitleri kuram içinde doğru yerleştirmek için ayar yapmak gerekiyor. Yani teori bazı değerleri açıklamak yerine içine yerleştiriyor. Ayrıca mevcut standart modelin bütün ince tahminlerini yeniden üretip üretmediği veya yeni, özgün bir tahmin sunup sunmadığı da belirsiz. Bu nedenle bilim camiası için şimdilik spekülatif bir çerçeve konumunda. Öte yandan fizikçiler her zaman radikal fikirleri de değerlendirir. Sicim teorisi, döngü kuantum gravitasyon gibi pek çok alternatif bileşik teori arayışı var. Ölçek zaman kuramı da bu arayış içinde farklı bir perspektif sunuyor. Eğer bu kuram bir gün doğrulanırsa kuantum ile klasik fiziği hatta göreliliği buluşturan tek bir altyapı bulmuş olacağız. Bu bilimde bir paradigma değişimi denilecek büyüklükte bir devrim olur. Buraya kadar şunu gördük. Kuantum belirsizlikleri belki de evrenin çözünürlük limitinden kaynaklanıyor. Parçacıklar ölçek katmanlarına kilitlenerek varlık kazanıyor. Ve kütle bu kilitlenmenin bir sonucu. Etkileşimlerin gücü parçacıkların temel titreşimlerinin uyumlu olup olmamasına bağlı olabilir. Sizce kuantumdaki belirsizlikler doğanın temel bir gizemi mi yoksa evrenin örnekleme sınırından mı kaynaklanıyor? Peki bu konuda sizi ikna edecek şeyler ne olurdu? Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.